Bugünkü konumuz Kurban Bayramı çocuğa nasıl anlatılmalı? Kabaca Kurban Bayramı'nı çocuklara anlatırken 3 ayrı gruba bölebiliriz. Adı üstünde çocuk. Bu durum bazı çocuklarda şiddet içerikli davranışlara, bazı çocuklarda ise zarar görme kaygısı ve korkularına sebep olabiliyor. Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim keseceğiniz kurbanlarınızı Sırat Köprüsü'nü hızlıca geçmenizi sağlayacak binek hayvanlarına çevirsin inşallah. Hayırlara vesile olsun bu Kurban Bayramımız. Bugünkü konumuz Kurban Bayramı çocuğa nasıl anlatılmalı? Çoğu anne babanın kafası karışık olabiliyor. İşte bu sebeple eğitim videosunu Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hazırlamak ve yayınlamak istedim. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla YouTube ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Kurban Bayramı tıpkı ölüm, boşanma gibi soyut bir kavram olduğu için çocuğun yaşı ve bilişsel gelişimi dikkate alınmalı. Çünkü karşınızdaki kişi bir bardaksa siz ona bir sürahi suyu dolduramazsınız. Kabaca Kurban Bayramı'nı çocuklara anlatırken 3 ayrı gruba bölebiliriz. 0-7 yaş aralığı, 7-12 yaş aralığı ve 12 yaş üstü şeklinde belirtebiliriz. Birinci kuralımız çocuklar 7 yaşına kadar kesinlikle kurban kesimi manzarasıyla birebir maruz bırakılmayacak. Türkiye'de bir konu anlatılması zorsa göstermek en iyi yöntemdir diyebilen anne babalar olabiliyor bazen. Ama bu kurban konusunda kesinlikle yanlıştır. Hele kurbanlık hayvanın kanının çocuğun alnına sürülmesi gibi çok daha ileri giden boyutlar olabiliyor. Bunlar kesinlikle yanlıştır. Özellikle 0-7 yaş arasında kan, acı verme veyahut da hayvanın acı çekmesi, öldürme gibi saldırgan duyguların ilkel bir şekilde gösterilen bu durumlar çocukta uygun ve olgunlaşmış bir davranışa dönüşemez. Adı üstünde çocuk. Bu durum bazı çocuklarda şiddet içerikli davranışlara, bazı çocuklarda ise zarar görme kaygısı ve korkularına sebep olabiliyor. Düşünün, bahsi geçen durumlardan yeri geliyor yetişkin bireyler dahi etkilenebiliyor. 7 yaşından önce Kurban Bayramı'nın sosyal boyutuna önem vermelisiniz. Yani çocuklara daha çok bayramın bütün ailenin birlikte vakit geçirdiği, toplanıp yemek yediği, el öpme mevzusunu ise büyüklerin küçüklerine hediye aldığı, kestiğimiz kurbanın etini ihtiyacı olan kişilerle paylaşıldığı gibi yönlerine ağırlık vermelisiniz. Bazen hikayeler ve kıssalar ile çocuğa uygun bir şekilde bu durumun anlatılabileceğini düşünen anne babalar olabiliyor. Onlar için de küçük bir uyarım var. Çoğu yerde geçen mesela kıssamız nedir? Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban edecekken onun teslimiyetinin mükafatı olarak kurban indiriliyor gökten ve oğlu yerine bu hayvanın kurban edilmesi kendisine emrolunuyor. 0-7 yaş aralığındaki çocuğunuz bu hikayeyi kendi akıl dünyasına canlandırırken çoğunlukla hiçbir şey anlamaz. Anlamasa da anlamış gibi görünebilir ve kurban edilmek kelimesine takılabilir. Kendi hayal dünyasında kurban kelimesini algılamaya çalışırken kendisi ve çevresindeki insanlarla kurban kavramını yan yana koyarak ölümden korkabilir, kaygı duyabilir. 7 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarına kurban kesim işlemini uzaktan bile asla izletmemeleri gerekir. 7 ila 12 yaş arasında çocuklar ise kurban kesimini izlemek konusunda ısrarcı oluyorlarsa uzaktan izlenmesine izin verebilirsiniz. Ama kesinlikle hayvanı ve kesen kişileri net bir şekilde görmemeli. Aynı zamanda asla bıçak, kan veya hayvanın hırıltılı o sesi var ya, o sesine, olumsuz sesleri ve görüntülerine şahit olmamalı. Az önce bahsettiğim kıssayı daha iyi anlayabilir bu yaş aralığındaki çocuklar. Yine bu yaşta da sosyal yöne ağırlık vermelisiniz. Mümkünse ebeveyniyle birlikte beraber ihtiyaç sahiplerinin yanına kendisi gidebilir. Hani et dağıtım oluyor ya. Anne baba komşuya veya ihtiyaç sahibine eti teslim ettikten sonra eve dönerken çocuğuna bak gördün mü? Bu bayram yardımlaşma, yakınlaşma bayramı. Elinde imkanı olan olmayana veriyor. Herkes mutluluk içinde bayramı yaşıyor gibi sosyal yöne şahit tutulabilir çocuklarınız. 12 yaşından büyük çocuklarınız ise kurban kesimini izlemesinde bir sakınca yok. Çünkü artık soyut düşünceleri kavrayabiliyorlar ve yorumlayabiliyorlar. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Çocuğunuz 12 yaşından büyük olsa bile duygusal anlamda hassas olduğunu düşünüyorsanız kurban kesimiyle yüz yüze bırakmak yerine öncesinde durumu betimleyecek şekilde anlatabilirsiniz.
edebilirsiniz. Kurban Bayramı'nı çocuğa nasıl anlatılmalı konusunu ele aldık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Çocuk psikolojisine dair daha fazla eğitim videosu için kanala uğramayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.